Ben Profesör Doktor Mehtap Tunacı, radyoloji uzmanıyım. Bugün sizlere meme kanserinden bahsetmek istiyorum. Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanserdir ve kanserden ölümlerin de en başlıca sebebidir. Yaklaşık 8 kadından biri yaşam boyu meme kanseri yakalanma riskine sahiptir. %1 meme kanseri ise erkeklerde görülür. Daha çok kadınları ilgilendiren bir patolojidir. Meme kanserinin erken dönemde tanınması hastanın hayatını kurtarır. Risk faktörlerine kısaca değinecek olursak, tabii ki kadın olmak risk faktörüdür. Onun dışında doğurmamış olmak, emzirmemiş olmak, erken adet olmak, geç menopoza girmek risk faktörlerinin başlıcalarıdır. Meme kanserlerinin yaklaşık %10'u genetik mutasyonu olan hastalarda olur. Yani meme kanseri genleri pozitif olan hastalarda meme kanseri görülme ihtimali yüksektir. Olguların %15'inde ailede meme kanseri vardır. Primer akrabaları, anne, teyze gibi akrabaların meme kanseri olanların olma ihtimalleri yüksektir. %75 olguda ise belli bir sebep yoktur. Risk faktörlerinden bahsettiğim gibi doğurmamış olmak, emzirmemiş olmak ve hormonla çok fazla östrojen hormonu tarafından maruz bırakılmak, çok doğum kontrol hapı almak risk faktörlerinden bir tanesidir. Kanser tanısında kullandığımız yöntem mamografidir. Primer yöntem 40 yaşından sonra tavsiye edilir. Devlet tarafından tarama programları yapılmaktadır. 50 yaşından itibaren 2 yılda bir ücretsiz olarak meme kanseri taraması yapılmaktadır. Kanser taramasının en önemli sebebi erken tanı koymak ve bu nedenle hasta hayatını kurtarmaktır. Yaklaşık %40 oranda meme kanserinden ölümler azalmıştır tarama programlarından sonra. Erken tanı konan meme kanserlerinin tedavisi de çok kolaydır. Küçük bir kitleyi basit bir cerrahi ile alabilirler cerrahlar. Fakat kitle büyüdüğünde önce ilaç tedavisi yapmak, daha sonra memeyi almak bile gerekebilir. Dolayısıyla hem hayatı kurtarır hem de cerrahi kolaylaştırır. Tarama testlerinde kullandığımız birinci yöntem mamografidir. İkinci yöntem ise ultrasonografidir. Mamografide bir kitle gördüğümüzde ultrasonografik olarak o kitlenin ne olduğu konusunda biraz daha derin inceleme yapabiliriz. Meme MR'ı yani manyetik rezonans görüntüleme ise 3. sıklıkta kullandığımız yöntemdir. Primer meme kanseri olan hastalarda farklı odak var mı? Cerrahi planlama yapmak amacıyla meme MR uygulanır ya da genetik testi pozitif olan hastaların meme kanseri taraması meme MR ile yapılır ya da silikon protezi olan hastalarda protezin rüptürü var mı yok mu bunu değerlendirmek amacıyla MR kullanılabilir. Radyolojik yöntemler eşliğinde biyopsi işlemleri yapılabilmektedir. İnce iğne biyopsileri, kalın iğne biyopsileri uyguluyoruz. Kitlelerden iğne ile girip doku örneği alıyoruz. Böylece ameliyata gerek olmadan öncelikle tanıyı koymuş oluyoruz. Gerçekten kitle meme kanseri ise daha sonra cerrahi tedavi programına veriyoruz. Bunun dışında vakum biyopsileri uyguluyoruz son zamanlarda giderek artan oranda. Vakumlu biyopsilerde memedeki kitlelerin çok daha kalın bir iğneyle daha geniş örnekler alınması tarzında yaptığımız bir biyopsi şekli. Meme biyopsilerinin komplikasyonları yoktur. Çok nadir olasılıkla kan sulandırıcı kullanan insanlarda kanama ihtimalleri vardır ama kompresyon etkisiyle kanama da önlenebilir. Dolayısıyla komplikasyonu olmayan çok basit pratik işlemlerdir. Vurgulamak istediğim konu meme kanseri erken dönemde yakalandığında hayat kurtarır. Dolayısıyla 40 yaşından sonra her kadının mutlaka yıllık rutin kontrollerini yaptırmasında fayda var. Hepinize sağlıklı günler dilerim.